Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle birlikte dolar ve gram altın hakkında yorumlar yapacağım. İlk olarak dolar 8,5 seviyesinden hafif geri çekildiğini gördük. Geçtiğimiz haftanın son 2 işlem gününde Ramazan bayramı nedeniyle kapalı olan yurt içi piyasalara rağmen dolar Türk lirasında yükseliş ivmesinin hız kazandığını gördük. Haftanın en önemli gündem maddesi olan Amerika Birleşik Devletleri'ne açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması sonrasında dolar varlıkları da değer kazandığını gördük. Bu hareketin akabinde kurda 8,50 Türk lirası direncine yönelik ataklar hız kazanırken piyasalarda oluşan dolar baskısı tüm gelişmekte olan ülke para birimlerini zayıflatırken yurt içi tarafta açıklanan veriler ise başta sanayi üretimi olmak üzere ekonomide belirli bir toparlanmaya işaret ettiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri gelişmelerine bakacak olursak, enflasyon rakamında yaşanılan yükseliş, Fed'in sıkılaştırmacı politikalarına yönelik beklentileri artırması, bu gelişmenin akabinde ise piyasalardaki risk iştahı zayıflarken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerini %1,70 seviyesine varan oranda yükseliş kaydetmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise 473 bin kişi ile beklentilerin altında bir artışa işaret etti. Nisan ayı üretim %0,7 ile beklentilerin altında kalırken parakende satışlarsa Nisan ayında bir değişiklik göstermedi. Michigan Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayında ise 82,8 ile hayal kırıklığı yaratırken makroekonomik verilerin üzerinde oluşan zayıflık sonrasında dolar varlıklarında yaşanılan çıkışlar Türk lirası tarafını bir miktar rahatlatırken dolar Türk lirasında hafif gevşeme hareketlerinin yaşandığını gördük. Genel görüntüde yükseliş ivmesini koruyan dolar Türk lirasında 8,40 Türk lirası üzerinin görünümünün korunması ile birlikte toparlanmaların 8,48 ve 8,60 Türk lirası direnç seviyelerinin çerçevesinde hız kazanmasını bekliyorum. Ancak olası bir aşağı yönlü baskıda ise 8,40 seviyesinin altındaki kapanışlarda düşüşleri 8,30 ve 8,18 Türk lirası seviyelerini destek seviyeleri çerçevesinde yakından takip ediyorum. Gram altın tarafında ise gram altın 500 Türk lirası eşiğinden dönüş gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri tarafında tüketici fiyat endeksinin Nisan ayında %0,8 oranında artış göstermesi, yıllık bazda ise bu verinin %4,2'lik bir oranda artışa işaret etmesi ve bu veriler sonrasında dolar varlıkları üzerinde oluşan değer kazanımı, ons altında oluşan yükseliş potansiyelinin aşağı yönlü evrilmesine yol açtı. Hafta genelinde 1840 dolar seviyesine yönelik atakla geçiren ons altında bu seviyeden gelen dönüşle fiyatların 1815 dolar seviyesine konumlandığını gördük. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 473 bin ile beklentilerin üzerinde bir gerileme kaydederken Michigan Tüketici Güven Endeksi ise 82,8 ile yatırımcı güveninde kayda değer bir artış olduğuna dikkat çekti. Nisan ayı sanayi üretiminin ise %0,7 ile beklentileri karşılayamadığını görürken ayrıca parakende satışlar verisinin de Nisan ayında bir değişiklik göstermediğini gördük. Böylece piyasalarda dolara olan talebin azalması ile ons bazlı ürünlerde yükseliş ivmesinin hız kazandığını gördük. Geçtiğimiz hafta Ramazan bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar çoğunlukla kapalı olurken Türk lirası tarafı kaynaklı kurda yükseliş ivmesi hakimdi.
Özellikle sanayi üretimi gibi önemli veriler yurt içi tarafta kayda değer toparlanmaya işaret etse de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politikaları kaynaklı Türk lirasının zayıf senaryosunu korumaya devam ettiğini gördük. Ancak yeni haftada zayıflayan dolar ile birlikte bu senaryonun değişiklik gösterdiğini görüyoruz. Gram altın fiyatlarında kur kaynaklı tetiklenen gevşeme hareketinin devamında 495 Türk Lirası destek seviyesi geçilirse düşüşlerin 485 ve 475 Türk Lirası seviyelerini destek seviyeleri çevresinde hız kazanabilir. Ancak 495 seviyesi üzeri görünümlerde ise alım potansiyelini 505 ve 515 Türk Lirası seviyelerini direnç seviyeleri dahilinde yakından takip ediyorum. Bu kapsamda ana direnç seviyesi olarak 525 Türk Lirası seviyesine de göz kırptığımızı söyleyebilirim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.